okay now? Good afternoon, my name is KJ Song from Yongbyon University, Korea. I'm very glad and honored to be here this afternoon. But I feel a little bit burdened because I'm the first presenter. Moreover, my topic of a presentation is economy and economics, which could be very boring. But I'll do my best so that my presentation would not be boring. For that purpose, I introduced many visual materials. Okay, this used to be a very small building in Korea. This used to be the king's office during the last 500 years. Bu resimde gördüğünüz Kore'nin çok sembolik bir binasıdır ve kral tarafından 500 yıl boyunca kullanılmıştır. How did Korea look like 100 years ago? Kore yıllar önce nasıl görünüyordu? This is the city of Seoul from the southern side. Bu görüntüler Seul adlı başkentin 100 yıl öncesine ait. And this used to be the largest street in Seoul 100 years ago. Sağdaki fotoğraf ise şehrin en büyük caddesi olan Jongro görünmektedir. People's life was not easy. You see, they are carrying huge amounts of luggage on their back. İnsanların hayatları gördüğünüz gibi kolay değildi. Ağır yükleri sırtlarında taşıyorlardı. Korea was poor, but almost all the countries around the world at that time were also poor. Kore çok fakir bir haldeydi ama o dönemdeki neredeyse bütün ülkeler aynı durumdaydı. Markets did not open every day, instead once in 5 days. You cannot hear me? The markets did not open every day, but once in 5 days. Pazar her gün açık değildi, onun yerine 5 gün bir oluyordu. Yes, we were poor, but even at that time, whichever small village you go, you can always find places like this. Fakir olmuş olabiliriz ama o zamanda bile eğitim çok önemli gördük. Ve sizdeki gibi yerlerde her zaman eğitim vermeye devam ediyor. This is a private teaching institution, and I can show you a very old painting about these schools. Sağda gördüğünüz çok eski zamanlara ait eğitim verilen bir anda yapılan resimlerden biri. We live like this peacefully, but we were always harassed by our big neighbors, China, Japan, and Russia. You cannot hear me. By the way, can you hear me? What about you? What should I do? Help me, please. I was told to speak loud. Okay. In 1910, closer to me. It'll be too loud. Is it okay? This is better. Okay. In 1910, something very tragic happened to Korea. Our neighbors, Japanese and Russians, squeezed Korea in between. And in 1910, Japan annexed Korea to Japan by force. You can see 2 Japanese flags are hanging
in front of the king's office. Ve 1910 yılında Japonya zorla Kore'yi kendi topraklarına dahil etmişti. Fotoğrafta da göründüğü üzere kralın ofisinin önünde 2 tane Japon bayrağı asılmaktadır. Our grandfathers should receive military training by Japanese officers, and our grandfathers were conscripted as Japanese soldiers during the Second World War. Japon öğrenciler bile, Koreli öğrenciler bile Japon subayları tarafından eğitim görmekteydi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Koreli genç erkekler Japonya tarafından askere çağrıldı. Japan lost the Second World War and withdrew from Korea very quickly. We were liberated. Japonya 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişti ve Kore'yi hızlı bir şekilde terk etmek zorundaydı. Kore özgür kalmıştı. We are happy, but we were not liberated as we used to be. Çok mutluydum ama öncesinde olduğumuz gibi özgür değildik artık. United States and USSR agreed to divide Korea into two halves. Amerika ve Sovyetler Birliği Kore'yi ikiye bölmek konusunda karar vermişlerdi. We did not like the division. There were many demonstrations, but we were not heard. Çok sayıda ayaklanma gerçekleştirilmişti ama kimse sesimizi duymamıştı. 3 years later, in 1948, two Korean governments were established, one in the north, the other one in the north. In the south and north, I'm sorry. Bundan 3 yıl sonra iki Kore devleti oluşturulmuştu. Biri kuzeyde, diğeri de güneyde olmak üzere. North Koreans were busy in preparing for the war, and 2 years later, in 1950, Korean War broke out. Kuzey Kore savaşına hazırlanmakla meşguldü ve 2 yıl sonra savaş başlamıştı. This is the scene of the capital city of Korea during the war. Ekrandaki başkentin savaş esnasındaki görüntüsüdür. North Korea was quite dominant at first, and they conquered almost all parts of South Korea within 2 months. Kuzey Kore en başta galip durumdadır ve neredeyse Güney Kore'nin tamamını işgal etmiş durumdadır. But the United Nations decided to support South Korea, and the Americans and Turkish people came to Korea to help us. Müttefik Birleşmiş Devletler güçleri aralarında Amerika ve Türkiye ile bulundu. Bu savaşa katıldı ve Güney Kore'ye yardım etmeye geldi. As a citizen of Korea, I'd like to take this opportunity to thank the Turkish people for helping us during the war. Allied forces pushed back. This time, Korea was about to unify by Allied forces. Müttefik devletler sayesinde Güney Kore, Kuzey Kore'yi geriye itebilmeyi başarmıştı. But at the last minute, China decided to participate in the war, and many Chinese soldiers came to Korea. Fakat Çin de savaşa dahil olmaya karar vermiştir ve Çin birlikleri Kore'ye gitmiştir. And the war got prolonged, and people had to refugee to the south again. Bu sebepten dolayı savaş uzamıştı ve insanlar tekrar güneye kaçmak zorunda kalmışlardı. All these whites are snow. Fotoğrafta görülen bütün beyaz bölgeler karlıktan oluşmaktadır. There are massive airstrikes, and there are many refugee camps like this across the country. Çok sayıda hava saldırısı ve güney bölgede mülteci kampı bulunmaktadır. The reason why I show you this refugee camp is because I was born near this refugee camp during the wartime. Size bu mülteci kampını
göstermediyse de ben burada görünen mülteci kamptan çok yakın bir yerde savaş esnasında dünyaya gelmiştim. Let me show you a short video clip of the Korean War, how devastating the war was. Size savaşa dair çok kısa ve ne kadar yakıcı olduğunu gösteren bir video göstereceğim. Sound please. Oops. Technical difficulty. 이미 모든 통치 지표를 가지고 있던 김일성은 38선 이북 지역의 정부 수립만 남쪽 지역의 정부 수립 이후로 미루고 있었다. Did you hear about this leader, Kim Il-sung? 조선민주주의 인민공화국 수립 선포를 Grandfather of the current leader. 이제 한반도에 남과 북 한반도 전역은 뜨겁다는 모두 48만 킬의 폭탄이 투하되었고 이것은 2차 대전 시 독일에 투하된 폭탄의 양을 추구하는 것입니다. During the Second World War, Germany was heavily bombarded by West Germany. But Korea was bombarded in more than Germany was. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya aşırı derecede bombalamaya maruz kalmıştı. Fakat Kore Almanya'nın maruz kaldığından daha fazla saldırısına. Basically, nothing was left in Korea. Kore'de geriye hiçbir şey kalmamıştı. We had to rely on foreign aid to survive. Especially, the United States gave us huge amounts of aid. Yabancı yardımlara ihtiyacımız vardı hayata kalabilmek için. Özellikle de Amerika yüksek miklerde yardımda bulunmuştu. But not much progress has been made in Korea, and Americans begin to be disappointed. Ama maalesef pek değişiklik yaratmamıştı bu yardımlar ve Amerikalılar hayal kırıklığını anlamaya başlamışlardı. They used to say Korea is a nightmare, it's a bottomless pit. How much water you're pouring, no water is left. Kore'nin bir kabus olduğunu, dipsiz bir kuyu olduğunu ve ne kadar su dökersek dökelim bir sonuç görünmeyeceğini söylemeye başlamışlardı. They also said it's a sick society, corruption is everywhere. Topluma dair de hasta bir toplumun olduğunu ve her yerde yolsuzluğun olduğunu söylemeye başlamışlardı. British newspaper, The Times, said there's no hope for democracy in this country. İngiliz bir gazetesi Kore'de demokrasiye dair bir umudun olmadığını yazmıştı. And the Swedish journalist said this country has no future. İsveçli gazeteci ise bu ülkenin hiçbir geleceğinin olmadığını söylemişti. But in 1961, something happened to Korea. No, I'm sorry. Let me show you how we used to live after war. The sound, please. Savaş sonrası görüntüleri görüyorsunuz. 이런 천만 이상까지 있습니다. Right after war, war all fronts. 전쟁 포함한 10만이나 They would have been me. 사랑하는 사람들 Savaşta yetim kalmış çocukları görebiliyorsunuz ve onlardan biri ben de olabilirim. They are fighting over food. Yemek için kavga ediyorlar. And the first English the children learned was, give me chocolate. O zaman da çocukların öğrendiği ilk İngilizce kelimeler ona çikolata vermek. 원소부자가 들어갔던 날 이승만 대통령 But something happened in 1961. A military coup d'etat took place in Korea, and this man, two-star general, initiated the military coup. Later, he became the president. Kore'de 1961'de bir şey oldu. 2 yıldızlı bir general, Park Chung-un liderliği altında askeri darbe yapıldı ve kendisi sonraki dönemde de Cumhurbaşkanı oldu. He is the one who systematically pursued economic development of Korea. Kore'de ekonomik
gelişmeyi sistematik bir şekilde ülkeye getiren o olmuştur. During his presidency for 18 years, he visited almost all factories across the country and encouraged industrialization. Cumhurbaşkanlığı süresince ülkedeki hemen hemen bütün fabrikaları gezmişti ve sanayileşmeyi desteklemişti. People really worked hard in the 60s and 70s. 1960'larda ve 70'lerde Kore halkı gerçekten çok çalışmıştı. Let me show you one very interesting photograph. Çok ilginç bir video göstermek istiyorum size. Who are these people? What are they doing? Bu insanlar kim sizce? Ne yapıyorlar? They are not farmers. They are college students like yourselves. Onlar çiftçi değiller, tıpkı sizler gibi üniversite öğrenciler. In the 60s and 70s, everybody was working hard, and college students thought they cannot be the only ones fooling around during summer vacation. 1960'larda ve 70'lerde herkes çok çalışıyordu ve üniversite öğrencileri de yaz boyunca tek dinlenmenin onların olamayacağını düşünüyordu. So they voluntarily went to the rural area and helped the farmers. Bu yüzden gönüllü bir şekilde kırsal bölgelere gidip oradaki çiftçilere yardımcı bulundular. This tradition is still alive, and even these days, during the summer vacation, college kids go to the rural area. Bu gelenek hala devam etmektedir ve bugünlerde bile üniversite öğrencileri yaz aylarında kırsal bölgeye gidip çiftçilere yardım etmektedir. We tried to develop our economy, but we didn't have money. Ülkeyi kalkındırmaya çalıştık ama yeterince paramız yoktu. So we sent our people abroad to earn money. Our college graduates to Western Germany as coal miners. Dolayısıyla yeni mezunlarımızı yurt dışına gönderdik. Maden işçisi olarak Batı Almanya'da çalışmaya gidiyorlardı. Our ladies as nurses to Western Germany. Kadınlarımızı da hemşire olarak Batı Almanya'ya gönderdik. And our young soldiers to Vietnam to fight along the Americans. Aynı zamanda genç askerlerimizi Amerikalıların yanında savaşmak üzere Vietnam'a gönderdik. And our construction workers to Middle East to earn oil dollars. Ve aynı zamanda inşaat işçilerimizi de Orta Doğu'ya dolar kazanmaları için gönderdik. This money was not enough. We need more money. So our president visited Western Germany to borrow money. Fakat bu paralar yeterli gelmedi ve Cumhurbaşkanımız borç almak üzere Batı Almanya'ya gitmişti. There was a gathering among our president, our first lady, coal miners, and the nurses. Burada maden işçileri, First Lady ve hemşirelerle bir araya gelmişti. In that meeting, the president said like this. Ve o toplantıda şöyle bir şey demişti. I'm sorry you are going tough times here. Burada olduğunuz ve zor durumdan geçtiğiniz için özür dilerim sizden. The only reason why you are here is because we are poor. Burada olmamızın tek sebebi bizim fakir olmamızdır. As the leader of the country, I'm very sorry. Ülkenin lideri olarak sizden bunun için özür dilerim. But we may be poor, but our children should not live in poverty. Biz şu anda fakir olabiliriz ama çocuklarımız sefalet içinde yaşamalıdır. Our first lady cried and everybody cried. First Lady ve salondaki herkes ağlamaya başlamıştı. Let me show you a short video clip during his visit to Western Germany. Bu ziyaret esnasında çekilmiş kısa bir videoyu göstermek istiyorum size. Please lend us money. I'll pay you back. Lütfen bize bu borcu verin. Size geri ödeyeceğim. 작은 어린애도 반국 정부를 즉위 보증해주는 은행은 하나도 없습니다. Coal miners,
maden işçileri. 박정희는 고국에 세운 You see, he's 노동자들을 crying, 함부로 no 믿지 smile on his face. First Lady ağlıyor ve Cumhurbaşkanımız gülüyor. And nurses were crying. Hemşireler de ağlıyor. What about the city of Seoul in early 1960s? Peki 1960'ların başında başkent Seul'un durumu nedir? This is the large street I showed you minutes ago. Gördüğünüz şehrin en büyük caddesi olan ve en başta gösterdiğim caddedir. Alongside this large street, there used to be a stream, and that stream looked like this. Bu caddenin paralelinde bir nehir bulunmaktadır ve o nehrin görüntüsü soldaki fotoğraftaki gibidir. What about the industries? Peki o dönemdeki endüstriler ne durumdaydı? We tried to export to earn dollars, but we did not have much natural resources. Para kazanmak için ihracat yapmaya çalışıyorduk ama ihraç edebileceğimiz hiçbir doğal kaynağımız bulunmamaktaydı. We tried to even export the resources from our body, the weak factory. Biz de vücutlarımızdaki kaynakları kullanıp peruk üretimine başlayıp onu ihraç etmeye başlamıştık. And look at poor working conditions in garment factories. Giyim eşyası fabrikasındaki kötü çalışma koşullarına bakın. We first began to assemble TV sets in 1960s. 1960 yılında ise televizyon montajına başlanmıştı. Let me show you what we exported in the early 1960s. 1960'ların ilk yıllarında ihraç ettiğimiz ana ürünü göstermeye müsaade edin. We didn't have food processing plants, so we export live animals. Gıda işleme fabrikalarımız, tesislerimiz bulunmadığı için biz de canlı hayvan ihracına başlamıştık. 경제개발 계획이 시작된 1962년도의 수출액은 5,400만 달러. 수출품이라고 해봐야 축산물이 대부분이었다. Made in Korea, Hong Kong. 온 그런 것이라면 Kore'de yapılmıştı. Birazdan görüyorsunuz. They used to say, experts say, there are 5 stages of development. Uzmanların deyişine göre sanayi gelişiminin 5 aşaması vardır. The lowest stage is the assembly of 1,000 parts together. That would be the assembly of TV sets. İlk aşama bir parçanın montajına oluşmaktadır. Örneğin televizyonların olduğu gibi. Next stage, much more difficult, this time assembly of hundreds of thousand parts in automobile. İkinci aşama yüz binlerce parçanın montajına oluşmaktadır ve otomobil montajı olabilir. Third is the assembly of millions of parts together, the telecommunication switches. Üçüncü aşama milyonlarca parçanın montajına oluşmaktadır ve telekomünikasyon üniteli montajıdır. In the fourth level, you need precision technology, the jet turbine. Dördüncü aşamada daha fazla teknoloji kullanan turbojet makinesinin montajıdır. The last stage, every technology you need. What is that? The space technology. Son aşaması ise bu öncekilerin hepsi, bütün teknolojinin kullandığı uzay teknolojisinin montajıdır. So that was Korea. Where is Korea now? Let me show you. Bu o zaman Kore'nin haliydi. Peki şimdi Kore ne durumda? You have seen Korean cars. Kore arabalarını görmüşsünüzdür. About half of the large ocean-going vessels are manufactured in Korea. Ayrıca Kore, dünyanın en büyük okyanus aşırı gemi üreticilerindendir. Neredeyse üretilen gemilerin yarısı Kore'de üretilmektedir. Do you remember the dirty stream?
O kirli nehri hatırlıyor musunuz? They are transformed like this. It became a tourist attraction. Şu anda ekrandaki gibidir ve bir turist atraksiyonu haline gelmiştir. I'm sorry, hold on a minute, I'll show it again. And in the year 2000, we developed our own jet turbojet. Now we are producing jet fighters and export jet fighters to the countries. Ve 2000'li yıllarda kendi turbojet motorumuz geliştirdik ve şu anda da jet savaş uçakları üretmekteyiz. And 2 years ago, we launched our rocket into space. 2 yıl önce ilk füzemizi uzaya gönderdik. We have our local space center in Korea. Yerel uzay istasyonumuz bulunmaktadır. Is this all? No, we have a little bit more. Hepsi bu kadar mı? Hayır, daha çok fazlası var. What about entertainment? Eğlence ne demeli? You heard about the Canımın and the Winter Sonata? They're going through the Winter Sonata dizilerimizi duymuşsunuzdur. What about these girls singing group in the United States? Listen very carefully. If you know a little bit about Korean, listen very carefully. Peki bu kızlardan oluşan şarkı topluluğun Amerika'daki ne demeli? Dikkatlice dinleyin. Eğer Korece biliyorsanız tanıdık bir şey duyabilirsiniz. Generation. Welcome. They used to say Korea has no future, but even in the public TVs, they learned how to speak Korean. Yalnızsa hakkında önceden diyorlardı ki Kore'de bir geleceği yok ama gördüğünüz gibi Korece bir kelimeyi bile öğrenmişlerdi. Can you believe that these girls are the daughters of war orphans you have seen? Bu gördüğünüz kızların fotoğraflardaki savaşta yetim ve öksüz kalmıştır. Kişilerin çocukları olduğunu inanabiliyor musunuz? Only the girls in the United States. What about this boy in Europe? Peki Amerika'daki kızlar değil de Avrupa'daki bu genç erkeğe ne demeli? Sigh. Oops. What happened? 시탑 앞에 2만 명이 모여들었습니다. 모두 말춤을 추면서 말 그대로 파리가 들썩거렸습니다. 이주상 특파원이 이 뜨거운 현장에서 소식 보내왔습니다. 파리가 강남. I heard that she was there. What about sports? We earned many gold medals in Summer Olympic Games, in marathon, gymnastics, fencing, archery, taekwondo. Peki ya sporda neredeyiz? Maratonda 2 defa altın madalya kazandık. Londra'daki son olimpiyatlarda, eskide, jimnastikte ve tabii taekwondo'da çok sayıda altın madalya kazandık. We hosted the Summer Olympic Games in Korea in 1988. 1988'de de yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yaptık Kore'de. What about winter sports? Peki ya kış sporları? They used to say only Scandinavians can win gold medal in long distance speed skating because it requires huge amount of power. Uzun hızlı buz pateni sadece İskandinavların altın madalya kazanabileceğini söylemektedirler. Çünkü çok güç gerektirdiği için. But a Korean man and woman won gold medal in long distance speed skating. Fakat hem Koreli bir adam hem de bir kadın uzun mesafe hızlı buz pateninde altın madalya kazanmıştılar. And the finale of winter sports is women's figure skating. Ve buz pateni, şekilli buz pateninde altın madalya yine bir kadına gitmişti.
And the Korean lady won gold medal in figure skating. Kim Yan'da 2 tane altın madalya kazanmıştı. And Korea is going to host the next Winter Olympic Games in Korea. Bir sonraki kış olimpiyatları yine Kore'de gerçekleşecektir. Is this all? Just one more. Peki hepsi bu mu? Hayır, bir şey daha var. This is World Forest Map. If you see dark green color, that means there are many trees. Ekranda gördüğünüz Dünya Orman Haritası ve koyu yeşil o bölgede çok sayıda orman olduğu anlamına geliyor. But what matters more is whether you are cutting down trees or not. Ama asıl daha önemli olan bu ağaçları kesip kesmediğimizdir. If you see red color or reddish color, that means they are cutting down trees. Kırmızı renk o bölgede ağaçların kesildiği anlamına gelmektedir. What about Korea? Peki ya Kore ne durumda? This is early 1900 years, no trees in the mountain. Gördüğünüz gibi 1900'lerin başında dağlar çorak durumdadır. Even in 60s, the city of Seoul got flooded every year. 60'larda bile Seoul başkenti her yıl sel baskınları yaşamaktaydı. There is an index to measure the amount of trees is cubic meter per hectare. Mevcut ağaç sayısı hakkında bilgi veren ilginç bir endeks vardır. Developed countries average 121. Bu endeks gelişmiş ülkelerde 121 değerindedir. That number used to be only 10 in Korea until 1970. 1970'lerde bu endeks Kore'de 10 değerindedir. But we kept on planting trees one by our hand. Ama biz bir kendi ellerimizle ağaç ekmeye devam ettik. In 2008, our average is already over the developed countries' average. Ve 2008 yılında bu endeksin bizdeki değeri, gelişmiş ülkelerdeki değeri geçmiş durumda. Mountains used to like this, no trees. Dağlar resimdeki gibiydi, hiçbir ağaç yoktu üstlerinde. But we kept on planting trees, as I told you, one by one. Ama biz bir ağaç ekmeye devam ettik. I remember doing that when I was young. Ben de gençliğimde bunu yaptığımı hatırlıyorum. And now Korea looks like this. Ve şimdi Kore fotoğraftaki gibi görünüyor. How much did Korea develop? Let me show you the increase of a per capita income of Korea during the last 60 years. Şimdi size Kore'nin kişi başı geliri son 60 yıldaki gelişimini göstereceğim. It used to be less than 100. 100'ün altındaydı. Now very close to $30,000. Şimdi neredeyse $30.000 civarında. Korea faced 3 economic crises. Kore 3 tane ekonomik kriz geçirmişti bu dönemde. In the first phase, all government policies, all economic policies was centered around the government. İlk dönemde bütün ekonomik politikalar devlet tarafından kontrol edilmekteydi, devlet merkezli yapılmaktaydı. Starting from the 80s, government turned around and began to take their hands off from the economy and relied on the markets. 1980'lerden itibaren devlet kontrolünü bu alandan çekti ve serbest piyasa ekonomisine geçtiler. And after the financial crisis, we began to pay more attention to the welfare of people. Ve mali küresel krizden sonra refah seviyesine daha çok önem vermeye başladık. In the first phase, our economy grew very fast, over 10% a year. İlk dönemde ülkemiz ekonomisi yıllık %10 civarında büyümekteyddi. In the second phase, a little lower growth rate, but our economy kept on growing. İkinci dönemde büyüme oranı biraz daha düşmüştü
düşmüştü ama büyüme devam etmekteydi. Our per capita income passed over $11,000 already in 1995. 1995'te kişi başı gelirimiz 11.000 dolara geçmiş bulunmaktaydı. But 2 years later, there was East Asian financial crisis, and we suffered a lot. Our income fell down by 30%. Fakat 2 yıl sonra mali kriz oldu Uzak Doğu'da ve kişi başı gelirimiz %30 oranında düşmüştü. But we recovered rather quickly. Our economy kept on growing, and last year, our per capita income is over $28,000. Fakat kısa sürede eski haline geri gelerek toparladı ve büyümeye devam etti. Ve 2014'te neredeyse $30.000 değerindeydi. What about the changes in industrial structure? Peki endüstriyel yapı durumunda? When we first started economic development, 64% of our people were farmers. Ekonomik gelişim başlarında halkın %64'ü çiftçilikle uğraşmaktaydı. What about now? Only 6% of people are farmers. Peki şimdi ne oldu? Sadece %6 çiftçilikle uğraşmakta. You may be worried about agricultural production. Bu sizi tarımsal üretim hakkında endişeye sokuyor olabilir. Red line is the actual number of farmers. It has decreased. Kırmızı çizgide görüldüğü üzere çiftçi sayısında düşüş yaşanmıştı. The blue line is the production. Number of farmers decreased, but actual production has increased. Fakat mavi çizgide gördüğünüz üretimde ve neredeyse 2 katından daha fazla artmıştı. We invested in the agriculture sector. We introduced technology and machines. Tarım sektörüne teknoloji ve makine yatırım yaptı. What about the manufacturing sector? Only 17% of people are working in the manufacturing sector. Peki ya imalat sanayi ne durumda? Sadece %17'si çalışan kısmı imalat sanayide çalışmaktadır. There should be more people working in the manufacturing sector because Korea produces a lot of manufacturing goods. Kore çok fazla ürün imalat ettiği için o sektörde çalışan insan sayısı daha fazla olmalıdır aslında. In developing countries, the share of employment in manufacturing has decreased continuously. Gelişmiş ülkelerde imalat sanayinde çalışan kişilerin yüzdesi giderek düşmüştür. And the ratio is below 20%. Ve bu oran %20'nin altındadır. Korea started industrialization late, and the share increased, reached its peak, and now is almost at the same level as other developed countries. Kore sanayileşmeye geç başlamıştı ve bu oran zirve yaptıktan sonra şimdi neredeyse gelişmiş ülkelerle aynı seviyededir. Why do I show you these? Peki ben bunları neden gösteriyorum size? Remember 5 stages of industrialization. Bu sanayileşmenin 5 adım aşamasını hatırlayın. We have gone through all of them. Biz onların hepsini gerçekleştirdik. Remember the agriculture sector? Agriculture sector. Tarım sektöründe They used to call it agricultural revolution. buna tarımsal Okay, that's okay. And what about this manufacturing? We have gone through what other developed countries have gone through. We have gone through all the stages of development which developed countries have gone through. gelişmiş ülkelerin geçtiği bütün aşamalardan biz de geçtik. We never skipped nor jumped any stages of development. Hiçbir aşamasını atlamadık. Nothing is new under the sun. Yeni, farklı hiçbir şey yok.
But we have gone through very quickly. Fakat biz çok hızlı bir şekilde bu aşamalara geçtik. Now, how was this possible? Peki bu nasıl mümkündü? Basically, we had nothing. No capital, no technology. Temel olarak elimizde hiçbir şey yoktu, hiçbir sermaye, hiçbir teknolojimiz bulunmamaktaydı. No natural resources like a crude oil. Elimizde hiçbir doğal kaynak da yoktu. The only thing we had was people. Elimizdeki tek olan şey insanlardı. I said that the level of education in Korea was relatively high. Kore'deki eğitim seviyesinin diğer ülkelere kıyasla nispeten daha yüksek olduğunu söylemiştim. In the early 60s, we developed light industries where they need a lot of unskilled labor. 1960'lı yıllarda hafif sanayi geliştirdik ve bunun için vasıfsız işçilere ihtiyaç vardı. We needed many elementary school graduates. Çok sayıda ilkokul mezununa ihtiyacımız vardı. Here, red line is for developed countries and blue line is for Korea. Kırmızı çizgi gelişmiş ülkeleri, mavi çizgi ise Kore'yi temsil etmektedir. In the 60s, we already had enough elementary school graduates. 60'lı yıllarda bile gelişmiş ülkelerle aynı seviyede ilkokul mezununa sahiptik. In the 70s, we need more skilled labor. For this, we need high school graduates. I understand in your country, high school includes college. I mean junior, middle school and high school, 6-year term. 1970'lerde ise vasıflı işçilere ihtiyaç duyulmaktaydı. Dolayısıyla orta ve lise öğretimine ihtiyaç vardı. This level is for developed countries. Korea fell very behind. Kırmızı çizgi gelişmiş ülkeleri göstermektedir ve Kore'nin bu çizginin çok altında olduğu görülmektedir. But we caught them up very quickly. Fakat bu aradaki farkı çok kısa sürede kapattı. How can we massively supply high school education? Massively supply high school education. Peki bunu nasıl yapabildik? Aşırı derecede nasıl orta ve lise öğretimi yaratabildik? In regular institutions? No. Normal eğitim kurumlarında mı? Hayır. Close to 70% of high school graduates received education from non-regular education institutions. Lise mezunları neredeyse %70'i eğitimlerini normal okullar dışındaki kurumlardan almışlardır. Factories opened night schools for their workers. Fabrikalar çalışanları için gece okulları açmıştır. In the 80s, we need more skilled labor, so we extended our college education. 1980'li yıllarda ise yüksek eğitimli bir işçi gücüne ihtiyacımız vardı. Bu anlamda da eğitimimizi genişlettik. Now we have more college students compared to all other countries. Şimdi daha fazla üniversite eğitimi sağlanmaktaydı ve daha fazla üniversite öğrencimiz vardı. From 1990s, we need technology and we begin to pay attention to research and development. 1990'larda itibaren teknolojiye ihtiyacımız vardı ve Ar-Ge faaliyetlerine başladık. And Korea is only next to Israel in terms of research and development. Ve Ar-Ge harcamaları oranı açısından Kore, dünyada İsrail'den sonra ikinci sırada gelmektedir. Education is enough for economic development? No, we need more. Peki eğitim, ekonomik anlamda gelişme için yeterli midir? Hayır, daha fazlasına ihtiyaç vardır. It's the consensus of people, among people, that we have to work hard to rebuild the country. Bunda asıl etkisi olan toplumun içindeki fikir birliğidir. Well, about 100 years ago, Korean king borrowed a large amount of money from Japan.
19. yüzyılın başında Kore kralı Japonya'dan yüksek miktarda borç almıştı. Later, the king could not pay back, and Japanese said, "Don't worry, I will forgive you the debt." Fakat sonrasında kral geri ödemekte zorluk çekmişti. Japonya ise bunu hiç dert etmemesini, borcunu hemen geri ödemesi gerektiğini söylemişti. Instead, allow me to borrow your harbor for 50 years. Allow me to lay down railroads between the cities. Onun yerine bana senin limanlarını 50 yıl boyunca kurma şansını ver ve ülkene tren rayları döşemene izin ver. They were eating up our economy little bit by little bit. Parça parça ülkeni yıkmaya başlamışlardı, yemeye çalışıyorlardı. So there was a national campaign in the country. Hey, let's collect the money and donate to the king so that the king can pay back the debt. Krala geri vermek üzere ve kralın da bu şekilde borcu ödeyebilmesini sağlayamak için ulusal bir kampanya başlatılmıştı. 9 years later, there was an East Asian financial crisis. This time, people donated a small amount of gold to the government to pay back our debt. 90 yıl sonra uzak doğu ekonomik krizi başlamıştır ve insanlar evlerindeki altınları krala bağışlamışlardı. Korean people worked together very hard. How was this possible? I think the sense of urgency played a big role. Durumun aciliyeti halkın fikir birliğine ulaşmasına çok büyük bir rol oynamıştır. Let's see where Korea is located. This is a satellite photo. Kore'nin nerede olduğuna bir bakalım. Bu gece çekilmiş bir uzay. To our left, China, the largest country in the world. Solumuzda dünyanın en büyük ülkesi Çin bulunmaktadır. To our right, Japan, which initiated the First and Second World War. Sağımızda Japonya vardı ki kendisi 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı başlatan ülkedir. To our north, Russia. Kuzeyimizde ise Rusya bulunmaktadır. And North Korea, who invaded us. Ve Kuzey Kore ki bu ikisi bizi işgal etmiştir. To our back, only Pacific Ocean. Altımızda ise Pasifik Okyanusu bulunmaktadır. We are completely segregated. We left it behind. If we don't develop our country now, we may fall behind forever. Eğer şimdi bir harekete geçmeseydik, tarihe karışabilirdik. And if we had a strong leader to persuade people to pay less work, we are the ones. Ve halkı ikna edebilecek güçlü bir liderimiz vardı. Once reaching a consensus, reaching a second time was not really hard. Bir kez fikir birliğine toplum boyutunda ulaşıldığında buna ikinci kez ulaşılması çok zor değildi artık. In 2007, on a very cold winter day, there was an oil leak from an oil tanker and the whole west coast was contaminated. 2007 yılında Batı kıyısında bir petrol gemisi sızıntı yapmıştı. Experts said it'll take a couple of years to clean up. Uzmanlar bunu temizlemenin birkaç sene alacağını söylemişti. Now what happened? Millions of volunteers went to the west coast and wiped out crude oil by hand. Fakat milyonlarca gönüllü Batı kıyısına gidip elleriyle bu petrolü temizlediler. Take a look. 뱃머리 왼편에 뚫린 구멍에서는 시커먼 원유가 호수처럼 쏟아져 나옵니다. Your neighbors, 역사의 수많은 복입니다. your uncle, 위기를 극복해온 우리 한국인들, 이번 태안에 모인 수많은 자원봉사자들이 그런 모습 중에 하나였습니다. and we also learn how to get together when you have good times. Do you remember 2002
soccer game. Ama biz iyi zamanlarda da bir araya fikir birliğinde olmaya başardık. 2002 yılı Dünya Futbol Kupası'nı hatırlıyor musunuz? 그것은 새로운 세대의 등장이었다. 금기의 붉은색에 대한 공포가 없는 세대. 대한민국이라는 명칭을 자랑스럽게 외칠 수 있는 세대. 달내. Once we learned how to get together, I think it became relatively easy for us to get together. Bir kere öğrendiniz mi bir araya fikir birliğine ulaşmanız olduğunu? Bunu ikinciye başarmak daha kolay olur. 2002 World Cup soccer game. Remember the game between Korea and Turkey. 2002 yılı Dünya Kupası Kore-Türkiye maçı. Large Turkish flag. Kocaman bir Türkiye bayrağı. Your flag was bigger than ours. Türkiye bayrağı, Kore bir bayrağı. So in conclusion, were there any secrets in Korean economic development? I don't think so. Sonuç olarak Kore'nin ekonomik gelişmesinde herhangi bir sır ya da gizli bir şeyler var mıydı? Hayır. We placed very high priority on education. Biz eğitime çok büyük bir öncelik önem tanıdık. During the wartime, when there are no school buildings, they even studied out in the field. Savaş vaktinde okul binaları yokken bile tarlalarda ders işlenmiştir. And we worked hard, reaching consensus. Ve bir fikir birliğine ulaşmak konusunda çok çalışmıştık. I don't think there were any secrets. Ben ortada bir sırrın olduğunu sanmıyorum. Well, it was about economy. I hope you did not feel bored. Umarım sıkılmamışsınızdır. Did you want to congratulate me? Thank you very much for your attention. And once again, I'd like to thank Turkish people. Without your help, Korea would not be like this now. Thank you very much. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!